Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Melih'in hesabını inceleyeceğiz. Melih şu an Discord'da piyade içerikli bir video olacak. Dilerseniz Melih'i tanıyarak başlayalım. Melih, kendini bize tanıtır mısın? Merhaba, ben Nemesis. Evet, Evet. yani bu hesabım 760 günlük bir hesap. 763 yazıyor şu an. Evet. 760 günlük bir hesap. Normalde ben aşağı yukarı 3 yıldır bu oyunu oynuyorum. Yani ilk başladığımda süvariydim. Sonradan piyadeye geçtim. Yani piyadeye geçmemdeki en önemli etkenlerden birisi genel olarak YouTuber'lar oldu. Bazı YouTuber'ların şeyi vesaire. Bir de aklımdaki düşünce şuydu, yani başlangıçtaki. Yani Evet. en fazla nasıl fayda sağlayabilirim? Para yatırmadan en fazla nasıl fayda sağlayabilirim? Aklımdaki benim düşünce buydu. Bu yüzden piyade başladım bu hesaba. Piyade devam ettim. Şu anda piyade oynuyorum. Yani şu anda kompozisyonum nasıl fayda verebilirimden çok nasıl hasar verebilirime döndü. Bunun sebebi de yani genel olarak savaş isteğim. Leş sayın da oldukça yüksek. Onu da gösterdim profilde de. 722 milyon leşe ulaşmışsın. Zaten bu KVK başlamadan önce 577 milyon falan herhalde puanı. Yanlış olmasın, öyle bir şeydi. Bu KVK'da kısa sürede bence güzel bir skor elde ettin. Bir de Alex YSG'ye de max ya sende. Açık alanda çok etki ettiğini düşünüyorum KVK'da. Şimdi mesela konu başlıkları belirledik. Onları sırayla biz Melih'le isterseniz e, hani sizlere aktaracağız. Nedir bunlar, atıyorum ekipman, komutan, yetenek aşırı, VIP durumları vesaire. Bununla alakalı şimdi Melih mesela ekipmanlarını konuşarak başlayalım. Hatta şu demirciye ben bir gireyim. Şu an yapabileceğin ekipmanlar da var. Mesela mor ekipmanlar var. Seçkin mavi ekipmanlar da var. Bunlar kenar duruyor. Şu anki hedefin ne mesela? Hangi ekipmanı yapmayı düşünüyorsun? Taslaklara girsen abi, elimde olan taslaklara. Tamam. O zaman anlarsın neyi yapmak istediğimi. Öğelerden açıyorum. Çantadan göstereceğim taslakları. Sonsuz imparatorluk var. Piyade saldırısı Aynen. %20 veriyor. Onu yapmayı hedefliyorum şu anda. Evet. Son Çünkü benim ilk başta düşüncem şuydu ekipmanlar konusunda. Önce 3 tane, kaç tane piyade çıkıyorum mesela? Ben 3 tane piyade çıkıyorum. Neyim var? 3 tane piyadem var. 3 tane piyadem olduğu için 3 tane piyademe mor set dizmek. Bir tane piyademde sarı, 2 tane fazladan sarı ekipman olmasından çok daha iyidir. Ki Sakura Fubuki'm benim mesela Alex'imdeki ekipman Sakura Fubuki. %17 hata var. Ben evet. onun yerine Ebedi İmparatorluk seti yapsaydım. Ebedi İmparatorluk seti 4 tane, aşağı yukarı 4 ya da daha fazla 5 falan, aşağı yukarı. O kadar mor ekipman malzemesi istiyor. Yani onu yapacağına 5 tane mor ekipman yapabiliyorsun. Böyle bir durumu Yani var. şöyle bir fark var. Yanlış anlamadıysam. Sen eğer o Legendary bir ekipman seti yapmayı tercih etmeyip mor yaparsan 5 tane mor fazladan yapıyorsun, doğru mu? Yani 1'e 5 oluyor aşağı yukarı. Ekipmana göre değişiyor. Anladım. O yüzden fark var Yani arada yani. Yani o yüzden ben yani diğer kıtalarımı da güçlendirmek için böyle bir yol seçtim. Yani benim tavsiyem böyledir yani. Şunu Önce 2 tane, 3 tane main ordunuzla şey yaparsınız, mor setinizi, sonradan sarıya gidersin. şunu da belirteyim videoda. Sen mesela benim hesapta şunu tavsiye etmiştin bana. Buz Alem diye bir ekipman var. Şu an görüyorsun zaten demircide. Bu piyade savunması 5,5 veriyor. Kritik attığınızda 7,5 oluyor. Doğru mu benim? Evet, Shion'un dönüşü de %8 veriyor. Aynen. Yani Melih dedi ki mesela bende Shion'un taslağı var. E, Piyade savunması %8 veriyor. Bunu yapmaktansa buz aleme kritik attırmak çok daha mantıklı. Yani bunun gibi şeyler, mor ekipmanlarla alakalı güzel performans alabileceğiniz. Buz Alem de mesela, Buz Alem kritik atmadıysa eğer, kritli lal köpekleriniz varsa onu kullanın. Lal köpeklerde çünkü kritiyle beraber %5,5 piyade sağlığı oluyor. Zaten sağlık en önemlisi piyade için.
Yani piyade için değil, genel olarak tüm birimler için sağlık çok önemli bir buff. Bu yüzden lal köpekler daha iyi. Eğer şey kritsiz ise. Bu zalim kritsiz ise. Tamam. Bu peki cadı soyluyu da sorayım ben sana. Yani e, hadi diğerlerinden ben memnunum. Yani legendary itemlerde veya şeyde. Mesela Queen'in ruhu var. Piyade saldırısı veriyor da. Yani böyle sağlık savunma verenler biraz daha çok cezbediyor beni. Bu cadı soyluya bakıyorum. Bu da saldırı mesela %8 veriyormuş. Bunun kaskına baktığımızda legendary. Mesela piyade savunması 11 veriyor. Altın sonsuz imparatorluk. Başka piyade savunması 15 veren bir tane Fatih'in başlığı var. Herhalde bunları yapması bayağı zaman alır. Çok zaman alır. Aynen bunlar zor olur. Burada cadı soyluya kritik attığımızda bu piyade saldırısı %8 ne kadar olacak? Hı. %10,5 falan olur herhalde. İşte Anlamadım. Şey mi? cadı soylu kritik attığı zaman. Sen de hatta Aynen kritik diye. 10.5 oluyor. Şeyden bakabilirsin mesela. Karo Alex'ten akım bakıp tevat göstereceğim. kritikle. Sen de hepsi kritik ya. Aynen bak 10,5 oluyor piyade saldırısı. Mesela Queen'e kritik attırırsanız yine 10,5 oluyor piyade saldırısı. Sete kritik Bu attırırsanız. arada hazır şeylerden geçmişken Karo akım tevazusu var bende. Yani onu kullanıyorum. Ayrıca şey de var. İsmini unuttum da %12 piyade savunması veren efsanevi şeyim de var. Dizliğim de var. Charles Martin'in de takılı. Onu da göster. Benim Ebedi tercihim gece. aynen ebedi gece. Benim tercihim %10,5 piyade sağlığından yana. Çok daha iyi bence. Yani daha iyi. Anladım. Ya Firç bir arkadaşlar için bu tavsiyeler yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ekipmanı geçtik. Komutana gelelim. Şu an ikinci sezon KVK'dayız biz. Birinci sezonu bitmiş olan Krallığa Güç Ettik Melih'le hesaplarımızı işte VIP olarak geliştirmek için oyunun sesini bu arada biraz daha kısacağım. Bir dakika şöyle biraz daha kısalım. Hesapları geliştirmek için geldik 2164'e. Melih'in tabi komutan olarak enderlik seviyede böyle legendary'de 50 tane komutanı var toplamda. Daha çok alternatifi var ama hep böyle kullanacak şekilde bırakmışsın komutanları. Hani buradaki strateji veya tavsiyelerin ne olur piyade oyuncularına? Yani kullanacak şekilde bıraktığım komutanlar piyadelerde zaten Konstantin 5-5-1-1 bıraktım. Evet. Yani Konstantin genel olarak 5-5-1-1 kullanıyor. Eğer garnizon lideri vesaire değilsem. Ben açık alan oyuncusuyum. Konstantin'i fullemeye ihtiyacım yok. Evet. Guan Yu'yu soracak olursan Guan Yu 5-5-5-1 oldu. Ben beceri sıfırlamadan sonra öyle oldu. Ben Guan Yu'yu fullemeye gideceğim ama daha zamanı var. Şu anda KVK2'deyiz. KVK2 bitecek. KVK3 bitecek. Sonra Guan Yu açılacak. O yüzden daha Guan Yu'nun zamanı var. Sonra yarım bırakılmış dediğim bir komutan ne olabilir? İşte Martel fullenmek nasip olmamış. Hani Martel yani genel 5-5, olarak 2-5. anahtarlardan geliyor. Aynen ona heykel harcamıyorsun zaten. Guan Yu'yu da max bırakmışsın. Başka böyle piyade diyebileceğim legendary. Zaten Alex'i fullledikten sonra bu seni rahatlatıyor. Bir de şey var. 3-5-1 mesela. Ben Richard'ı kullanmıyorum alan savaşında. Hiç çıkmıyorsun yani. Yok, hiç Bakayım. çıkmıyorum Richard'da alan savaşına. Mesela şu leş sayısına da baktım. 3 milyon leşim var. Alım tarihi 2019 diyor hatta. 2019'da Richard'ın almışsın. mı? Evet. Şeye baktığımızda bak Alex'in leşi göreceksin şimdi. 19 milyon. Leş sayısı Alex'in. Yine Alex'in leş sayısı çok fazla. Yani genel olarak main hasar kıtam Alex'in benim. Alex YSG. YSG'nin de killine bakabilirsin bu arada. YSG'nin de 10 milyon. YSG ile Alex'i kullandım ben sürekli. Başka ikiliyi kullanmadım. Hasar kompu olarak. Bu ikisini toplamamız Yani mı gerekiyor? Yani o ikili yani çıkıyorsun ya. Alex yani YSG. toplam bu ikilinin verdiği şey 29 milyon leş verdi bana bu ikili toplamda. Evet. Asker sayısı olarak. Aynen. Değil mi? Zaten 54 milyon T5'im var. 29'u yani bunun 30'u falan şeyden T5 diyorum. T4 leşim var.
55 milyona yakın. Bunun o zaman 30 milyonu falan şeyden geliyor. Alex YSG ikilisinden geliyor yani. Aynen öyle. Tamam. Peki şunu da profilinde gördüm, sormuş olayım. Vikingler neden Vikingler? Benim düşüncem şu: Vikingler açık alanda fazlasıyla iyi. Yani eğer hızlandırma sorununuz yoksa Vikingleri tercih edebilirsiniz piyade oyuncusu olarak. Ben Fransa'ydım. Fransa'da olmamın sebebi, T4'gende savaşan bir oyuncuydum. Gelişme sürecinde savaşan bir oyuncu olduğum için Fransa'yı tercih etmiştim. Ama eğer gelişme sürecinde savaşmayan bir oyuncuysanız yani daha iyi seçenekleriniz var. Mesela nedir? Almanya'dır. Gelişim sürecinde savaşmayacak bir oyuncu Almanya'yı seçebilir bence. Çünkü eğitim hızı veriyor, eylem puanı dolumu veriyor. Bu yüzden gelişim sürecinde Almanya çok iyi bir medeniyet. Piyade de olsanız, süvari de olsanız. Aynen. Ee, Ayrıca yani Fransa'daki %20 iyileştirme hızı çok önemli. Bunu da söyleyeyim, yani gelişim aşamasında savaşmak isteyen bir oyuncu için çok önemli bu. Yani ben mesela Fransa'ya geçtiğimde 30 milyon civarı bir şeydim. Hatta daha düşüktüm. Ya çok fark ediyordu bana. tabii tabii. Bu iyileştirme hızı %20 de az bir oran değil yani. Ee, şey mesela Roma hakkında falan ne düşünüyorsun? Mesela piyade oynayacak arkadaşlar için direkt Ben şu Roma'da şey yapalım. oynadım. Yani Roma, Fransa, Vikingler. Yani Ben Roma'da oynadım. Onu da söyleyeyim sana. Roma'ya oynadım bir süre. Roma'ya oynadığım sürede savaşlarımda yani hastaneye hızım yetişmiyordu. O yüzden Fransa'ya geçtim. Yani %5 intikal hızından feragat ettim ben. Ben şey aldım. İyileştirme hızı aldım. Ki buna da hiç pişman değilim. Zaten en başta Japonya'da oynadım ben. Japonya'nın açık alanı çok güçlü ama yani diğer buff'ları çok iyi değil. Hatta çok kötü direkt. evet evet, yani kötü bence de. Keşifçi intikal hızı ne abi? Yani Yani en kötü buff o olsa gerek. Japonya'nın o buff'ları çok kötü. Onun haricinde alan da çok iyi ya Japonya. Yani benim için Alana Savaşı'nda Japonya çok iyidir. Fransa Japonya'nın bir tık altında, Alan Savaşı için bahsediyorum bu arada. tamam. Roma Fransa'dan kötü. Şu anda Vikingler Alan Savaşı'nda en iyi birim olarak duruyor. Benim gözümde öyle. Açık alanda. Tamam, şu medeniyet Aynen. konusunda da mesela konuştuk. Komutanların yetenek ağaçlarını göstereceğim bir de senin. Zaten komutanları biraz gösterdik. Mesela Saladin almışsın. Olması gerektiği gibi. Mor ekipmanlar işte 5-5, 5-1 şeklinde. Şunu da yine ben sana sormuş olayım. Bundan önceki diyaloglarımızda da konuştuk. Bu birinci sezon, işte ikinci sezon, 3'e kadar, 4'e kadar böyle geçerli olan ikinci sezon komutanlarından neler var mesela? Evrensel süvari için, okçu için, piyade için diyebileceğin. Alex, TSG, Saladin, bu üçü evrensel komutanlar. Bunlar ölmez. Yani bunların geçerliliği. Bunlar ölmez. Bu üçü ölmez abi. Aynen. E, Büyük İskender zaten bak maxladığın için hesaptan da gösteriyoruz yani 800 milyona doğru gidiyor artık Melih'in leşi. Alex YSG yaparak açık alanda yok ediyor piyasayı. Zaten Alex'in ekipmanları da çok iyi. Saladin de o şekilde. Bak Saladin'i kullanıyor Melih. Saladin de leşine bakalım. 3 milyon. Şu an Saladin'in leşi 3 milyon ama Saladin'i şöyle söyleyeyim. Saladin'i ne zamandan beri kullandığımı sana. Saladin'i bir 1910'da ben bir KVK 3 oynadım. Orada antik kalıntı da kullandım biraz. Yani fazla bir şey olmadı zaten. Bir orada kullandım. Bir de şimdi kullanıyorum. Yani yeni yeni kullanıyorum Saladin'i. evet, o yüzden leşi şey biraz daha hani 3 milyon Richard'a yakın kalmış. Cengiz 5-5-3-1. Bu Cengiz'i kullandın mı? O 6 milyon leşi var bak Cengiz'in. Cengiz'i kullandım. Cengiz'i 1376'da kullandım hatta. Yani 8 ay falan benim süvari birimimi Cengiz Han karşıladı. 5-5-1-1 haliyle. Yani 5-5-3-1 nasıl oldu diyecek olursan eğer, çarklardan oldu yani. KVK2 göç ettikçe Cengiz Han çarkı geliyordu. 10-10 çeviriyordum onları. Öyle öyle 5-5-3-1 oldu. Tamam. Şimdi yetenek ağaçlarını gösteriyorum senin. Bu Saladin'i full süvari vermişsin.
Evet. Destek yetenek Yani ağacı. verebileceğim başka bir şey yok çünkü süvariden başka. Aynen, destek Yani yetenek destek ağacı. yetenek ağacı Ethelflaed harcı fullenmez destek yetenek ağacı. Bu şey Alex'in Büyük İskender'in yetenek ağacına kefil misin? İyi mi? Tavsiye Ben eder misin? iyiyim ama şöyle iyiyim. Orada bir tane daha var yetenek ağacı. Bu Alex'in arkasında YSG varken kullanılan yetenek ağacı. Şu an geçerli olan ikinci sayfadaki. İkinci sayfadaki sanırım alta gideni değil mi? Evet evet, Alta altta vermişim. çekiç gibi bir şey var. Aynen. Askeri usul. O da arkasında Richard, Charles, Mundeok gibi daha tank birimlerinin olduğu bir yetenek ağacı. Yani bu şekilde tercih edebilirsiniz tank kullanıyorsanız yani Alex. Sonrasında bakalım hangilerinin yetenek ağacını göstereyim. Cengiz'i gösterdim, Selahattin'i gösterdim, Alex'i gösterdim. Sonra Konstantin'e bakalım. Konstant da böyle yetenek ağacı. YSG 60 yapmışsın ama birinci komutan olarak kullandın mı hiç YSG'yi? Yok, hiç kullanmadım. Duruyor öyle. Martel'e bakalım. Martel'i ben de merak ettim. Aa, Martel'de normalde yani 1 vs 1'de savunma ağırlıklı yetenek ağacı daha iyi. Ama Martel fokus almıyor genel olarak. Fokus almadığı için de yani daha fazla hasar vurması daha iyi oluyor. Yani evet. benim düşüncem böyle. Richard'ı zaten kullanmadığını söyledin. Yine Martel'le aynı yetenek ağacı. Başka böyle yetenek ağacına bak diyeyim. Bir şey yok. Ya şu şeylerden göstereyim mi? Morlardan. Gösterebilirsin fark etmez. Sun Tzu, Mundeok, Björn'ün Bu yetenek ağaçları. Santuzu'nun yetenek ağacı, bakın arkadaşlar, full beceri. Zaten bir şey söylüyorum ben de videolarda, hani beceri varsa eğer o fullenir. Yani beceri komutanıysa onu fullersiniz. Mondiok'ta gördüğün Alex'in o senin söylediğin ikinci sayfadaki yetenek ağacı birebir aynısı. Yani Mondiok. Aynen. Mondiok o şekilde. Sonra Bjorn nasıl bir yetenek ağacı yapmış Melih? Bak, beceri varsa dediğim gibi aynı Santuzu ile aynı yetenek ağacına sahip. Björn'de piyadede fullenebilir Björn'de. Ya öyle de tercih edebilirsin diyorsun. Yani. Buna bakarız tabi, bu 60 seviye Bjorn. Bunu birinci komutan olarak bir ara test ederiz. Her neyse, komutanlara da çok vakit ayırdık, yani 5-10 dakika falan bir vakit ayırdık. Yetenek ağaçlarını söyledik. Şimdi VIP 13'sün Melih. 50.000 falan kalmış, az kalmış VIP 14'e. Bu gelişim sürecinde neler tavsiye edersin arkadaşlara? Yani burada yeni başlayan arkadaşlar olacak, jump yapacak arkadaşlar olacak vesaire. Onlara tavsiyen ne olur VIP durumuyla alakalı? Mümkün olduğunca paket çeken birliklerde oynayın. Yani VIP'niz gelişene kadar. Pişmanlığın var mı bu konuda? Var. Olmaz olur mu? Açık Yani ben konuşalım. 1307 yani 1360 1367 1376 neredeyse 1,5 yıl oynadım oralarda. Yani seninle beraber oynadık. Evet. Yani oradan gittiğimde VIP oldum biliyorsun değil mi? VIP 10'dun. 1,5 senede VIP 10 takıldın değil mi? VIP 10. Aynen. VIP ondum 1376'dan gittiğin zaman. Ben 1668'e gittim. Orada 6 ay kaldım. VIP 12 oradan çıktım. Tamam. Şey, şeye gittim. 1910'a. Sonra 1910'a gittim. 1910'da VIP 12'ydim. VIP 12'm bitti. VIP 13'ün çoğu bitti 1910'da. Şu anda 2164'teyim. VIP 14 olacağım KVK sonunda. Aynen. Bitirirsin ya sen bu KVK sonunda, VIP 14 olursun. Komutanlar da çok rahat fullleyeceğini düşünüyorum ondan sonra, yani rahatlarsın baya. Şu araştırma seviyeni falan da şöyle bir göstereyim hesabını da. En son attığım videoda da ben de şey söylemiştim, hani VIP 14 olun sonra Türk krallıklarına gidin diye bir tavsiyede bulunmuştum. Hani izleyen Ya benim arkadaşlara. tavsiyem T5 yaşına kadar yabancı krallıklara takılmaları. VIP 14 artı T5. Evet. O, o şartlar bence önemli. Önce hesabınızın gelişimini tamamlamanız gerekiyor. Melih, şimdi şuraya şehre geleyim. Profiline tıklayıp da göstereyim leş sayını.
Hani 722 milyon bir leş puanım var. Leş olarak da yüksek yani. 5,5 milyon da ölüm var. Şimdi Evet. free to play'sin. Yani bir Minamoto'nun belli başlı birkaç paketini almışsın. Yani yine de ben free to play diyorum. Belki kim bilir kaç senesinde aldım. 藤原の Hatta 秀 bakayım. 衡の恩は 2019'un 7. 来 ayında 世で almışsın. なければ返 Yani せ hiç まい。 kullanmamışsın bile. Leşi bile yok yani. Ondan sonra 5-1-2-1 sadece bir Minamoto'm var. Yani free to play olmana rağmen sen bu leşi kasıyorken zorlandın mı? Nasıl bir yol izledin? Arkadaşlara ne tavsiye edersin? Yani savaşçı bir arkadaşımıza, bu oyun oynayan bir arkadaşımıza ne tavsiye edersin? 30 milyondan önce açık alana çıkmayın. 30 milyona kadar savaşmayın diyorsun yani. Açık alana çıkmasınlar. Bayrak desteği falan atabilirler de. Açık alana çıkacaklarsa da çok güçlü bir tek kıtayla çıkmaları daha mantıklı. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, ben bu KVK'da gördüğüm şey şu, yani gördüğüm savaş alanında vesaire düşmanlarımdan 20 milyon, 25 milyon, 30 milyon oyuncular açık alana 3 kıta 4 kıta çıkıyorlardı. Benim Alex'im onlara yani 15 binle 30 bin arası bir nük vuruyordu. Yani Ya ben direkt 30 bin nükün vurduğunu gördüm Alex'in. bak ben şey gördüm. Ha bu arada senin raporları açtım. Raporları da incelemiş oluruz. Bak mesela Baran diye bir arkadaşa T4 mü T5 mi bakayım T4. Baran'ın gücünü bilmiyorum. Şöyle bir komutanlara bakalım. Bak Minamoto'su full. 5-3-2-1 Cacao'su var. Sen 55 bin yaralı vermişsin burada. Ondan sonra 60 bin YSG'si yaralı almış. Bu ne oğlum sen ne yaptın? Sen ne yaptın Melih? Bunlar Abi ne? o biraz absürt bir rapor. O bu Alex YSG'ye baksan ya. Abi işte dediğim gibi o 30 milyon 40 milyon arasında öyle 5 Bak kıta bak. çıkılmaz. Yani bak T5'e bile 15 bin yaralı 9 bin ölü vermiş burada T5. 32 bin ağır yaralı mı? Bakayım T4. Oğlum çok güzel raporlar. Bunların işte ya güçleri düşük muhtemelen senin şeyinde değil bunlar. Senin seviyende değil. Ya o ikinci rapor mu açtın? İkinciyi açtım Crazy Dog 40 69. milyon üstü onlar. 40 milyon üstü. Ve ona 40 rağmen milyon bu üstü kadar artı T5'ler. T5 bir bakayım Crazy Dog T5 mi? Bu T4. Burada T5 yoktur ya. T5 var. COIS T5 abi. 100K falan T5'ini öldürdüm onu. Hastanesini boşaltmamışlar. Spelling bakayım. Heh COIS. Oo. Bu harbiden T5 çıkmış. Hatta Richard Yani Alex yapmış. Bakayım Richard'ı full Alex'e bak. 5-4-5-3 Alex var adamda. Haşlamışsın adamı. Adamı felaket haşlamışsın. Valla şu yani stat farkını da göstereyim de. Bakın T5'ler arasında stat farkı. Melih'te 171 buçuk saldırı var. Adamda ondan %5 daha düşük bir saldırı var. Savunma olarak rakipte Melih'ten 12,5 daha yüksek ama sağlığa gelecek olduğumuzda Melih %19 piyade sağlığın daha fazla. COIS'e göre. E, Duman etmişsin yani. Sonra şuna bakalım. Oo burada kaç kişiye bak. Kaç kişiye vurmuş. Şurada baksan ya. Üçüncü rapora bakıyorum şimdi de Melih. üçüncü raporda kıta buff'ları gözükmüyor. Raporun süresi geçmiş. Olabilir. Bayağı bir orduya vurmuş ama. Yani O rapordan 150-200K arası bir şey kaldır dedim galiba. Tam işte emin değilim de. şimdi şöyle bir durum. Bu senin bu KVK'da kaç milyon leş puanı kasmanı sağladı? 150 milyon mu? 200 milyona yakın galiba. 150'den fazla yani. Leş puanı olarak e, 580 ile başladım. Yanlış hatırlamıyorsam 580 milyonla başladım. Evet. 140 milyon bir leş puanı var. Asker olarak da bakacağım ben şimdi şu bireyselde. Diğer krallıklardan yer alan işte 15 milyon leş ya öldür ya ağır yaralı falan diye bir görev var. Mesela 12 milyon 724 bin senin.
Yani 13 milyona yakın leşin var demek bu asker olarak. Aynen. 13 milyon leş kasmışsın. Şimdi kaynak olarak sıkıntı çekmiyor musun? Hız olarak sıkıntı çekmiyor musun? Gösterdim. Çantanda şu an gösteriyorum. T5 hız olarak pek sorun yaşamıyor. Yani ben genel olarak hızlarımı ya eğitime vereceğim ya şeye vereceğim. Ya iyileştirmeye vereceğim. Yani başka bir yere gitmeyecek bu hızlar. O yüzden pek hız sıkıntım olmuyor. Ama kaynak aşırı sıkıntı. Kaynak bulması dert Kaynak oluyor. T5 için anormal bir sıkıntı. Çok fazla kaynak istiyor. Yani çok fazla vuruyor ama çok fazla kaynak istiyor T5. Yani Evet. ben bir kıta değil de 3 kıta T5 piyade çıksaydım muhtemelen kaynak yetiştiremezdim. Aynen bak az önceki Ki raporlarda hala da bakıyorum Melih bu yetiştiremiyorum. arada. Az önce biraz fight attık ki ben burada bayağı ağır yaralı verdim. Hastaneye doldurdum yani 220 bin hastane doldurdum. Şimdi senin o raporlara da bakıyorum. Ne yaptığına dair. Şimdi bak Konstantin Cehennem falan da gelmişsin. 2 saat önce Saladin mesela bak. Saladin Cao'la açıkta savaşıyorsun şu an. Piyade olmana rağmen. Süvari kıtası da kullanıyorsun ama Caum sıkıntı olmuyor çok senin iyi için. çünkü. Caum 5, 4, 5, 3. Caum var. Şey yani tutuyor en azından değil mi seni? Saladin de olduğu için açık alanda tank gibi yani. Tutuyor Şey değil, bayağı parçalıyor. baksan ya. Burada güzel bir rapor denk gelecek mi acaba? Mesela bak bunlar T5. Yok bu T4. Burada T5 var mı? T5 çıkmamış ama 37 bin ağır yaralı almış TC Muhtar. Yani bunlar sıcağı sıcağına raporlar. Velhasıl kelam. Şimdi Bugün ben sabah 500 barbar kesmeseydim dünkü raporları da görebilirdin. onları da şey Dün de yaparız ya. bayağı bir savaşlardı İleride da. falan çok rapor falan gelir yani. Şimdi sonlara doğru gelecek olursak şöyle bir şey yapalım. Toparlayalım. Yani yeni başlayacak ve piyade olmayı düşünen arkadaşlar için tavsiyelerde bulunalım. Mesela şunu da sorayım ben sana. Jump yapmayı düşünen bir arkadaş nasıl bir medeniyetle başlamalı? Yani Çin'le başlamalı bence. Çin başlayıp Samsuz alsın. Bir nevi değil mi? Yani Çin başlayıp Santuz alsın, artı olarak inşaat geliştirsin. hemen T4'e T3'e gitmesi gerekiyor. Bir nevi. Şöyle Yani göstereyim. gelişecek, yani oyunun başlangıcından yani aşağı yukarı bir 2 ay 3 ay kadar inşaat, sürekli inşaat, inşaat, inşaat. Yani hız basacaksa hızlar genel olarak buna gidecek, inşaata gidecek sürekli. Aynen öyle bir yolları var. Şimdi senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yani videoda işte arkadaşlara bahsedelim, bahsetmedik, konuşmadık dediğin. Mesela asker de öldürmüşsün. Bu toparlanıyor mu yani? Sıfırlanan arkadaşlar için de onu da sorayım ben sana. Toparlanıyor. Yani ben 1923'te 2 milyon asker öldürdüm. Hatta daha fazla. Hesabın durumu bu şu anda. Orada hatta şeydin yani resmen sen ne denir ona? Yani ateşe attın kendini. Yani ateş ortamı yani. 1923'e savaşmaya diye gidecektik. Gidenler oldu ama işte devamındaki arkadaşlar giremediği için önden giden arkadaşlar sıkıntı çekti. Ve o savaşta 2 milyon asker öldürmüşsün bak mesela. Hesaplar neredeyse biz bitti dedik yani o zamanlarda. Çünkü çok yıprandığınızı hani biliyorduk. Oktay'la da görüştüm geçen. Oktay da hatta hani hatırlarsın belki oyunu bırakmayı falan düşünüyordu Hı. Aa, 1923'te. biliyorum. Şimdi 75 milyon olmuş gücü. Başka bir krallıkta. Ya benim 1909'daydı galiba. mesela yani benim yaptığım hatalar mesela neydi bu hesapta savaşırken? Ben 30 milyondan önce çok fazla açık alana çıktım. Benim yaptığım en büyük hata buydu. Çok fazla açık alana çıkmaya çalıştım. Çok fazla savaşmaya çalıştım. Gelişimime pek önem göstermedim. Yani benim 35 milyondan önce savaş teknom fulldü. Farm teknom değil yani. Benim en büyük sorunum buydu. Ben farm yapamıyordum, gelişemiyordum. Savaş teknom vardı, savaşabiliyordum ama benim farm teknom olmadığı için gelişimim durmuştu gibi bir şey. En büyük sorunum buydu benim. Yani 30 milyon, 35 milyon olacak.
farm teknosunu bitirecek. Sonra savaş teknosunu bitirecek. Ondan sonra savaşmaya hazırdır. Bence bir oyuncu. Çok sabredecek yani. Sabırlı olması lazım. Aynen. Bayağı sabretmesi gerekiyor. Yani şu son söylenene şu çıkarımında bulunuyorum. İlk ekonomik araştırmalar yapacak yani. Aynen. İlk Buradan ilerleyecek. ekonomik araştırmalarını bitirecek abi. Hesabın Çok gelişimini daha rahat tamamlayacak o kaynak. şekilde aynen. Aynen. Peki Kaynak şunu da sorayım. E, bu bütün toplama komutanlarına şey yapsınlar mı yani böyle ekipmanları, hasat seti? Ben mesela hepsini yapmadım Melih. Sen mesela yapmışsın. Bak Cehennem Full ben hasatçı buldukça seti. yaptım ya. Buldukça yaptım ben. Senin bakıyorum başka. Bende de var mesela şu an hala yapabilirim. Bekletiyorum. Sen bir Cihanneye zaten yapmışsın. Yani bir iki tane daha hasatçı Arkada seti falan var. var zaten taslaklarımda da onları bekletiyorum şu anda. Mesela şeyi de bekletiyorum. Buz alemi de bekletiyorum. Buz alemi bekletmemin sebebi şu. Eğer kritik atmazsa boşu boşuna 5 milyon altınım gidecek. Çünkü lal köpekler var kritikli şekilde bende. Yani 5 milyon altını T5 için bayağı önemli bir şey. Zaten kaynak yok. Zaten sıkıntı. Adam zaten kaynaksız geziyor yani. Şuna baksana. Az önce savaşırken yine harcamış kaynakları. Bak hızla yana sıkıntı yok. Hız var. Yani bu hızlar hala savaştırır Hızını meleği. ben 2 gün önce bitirdiydim bu arada. 2 gün önce bir tane askere basma eventinde süvari tek kıta çıkacak kadar T4 bastıydım. Yani tek kıtadan kastım şey 200k çıkacak kadar T4 bastıydım. O anlamda. Hmm. İyi bakalım Melih. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Çok Başka fazla. eklemek istediğim bir şey ne olabilir? Ne olabilir? Sen düşün bakalım. Türk krallıklarını söyledik. Aynen. Komutanları Videoyu uzun söyledik. tuttuk biraz ama yani detaylı konuşmuş olduk yani sohbet ettik. Yani Türk krallıklarını Sıkıntı yok. söyledik. Komutanları söyledik. Ekipmanlardan Cevher bahsettik. toplasınlar mı mesela? Cevher toplama önemli mi? Ya ben hiç beceremiyorum onu. Cevher toplamayı beceremiyorum ben. Çok sıkılıyorum ondan. Barbar kalesi mi barbar mı? Evet, T5 açana kadar Barbar Kalesi. Sonra Barbar. Rohar eventinde Barbar ha. Kesinlikle Barbar yani. Lower eventi varken varınızı yoğunuzu Barbar'a basın. Cevher harcamaya Falan diye. şey biriktirsinler mi cevher? Beklesinler mi? Evet, bekleyebilirler yani. VIP 14 falan olmadan, Hisar'ı fullemeden yani cevher harcamaya beklemeleri lazım. Cevherlerini. Peki Ben bile bekliyorum mesela cevher harcamayı şu anda. VIP'ye mi basmak mantıklı, Hisar'a mı basmak mantıklı cevhere? VIP 12 ilk etap. Ben öyle yaptım. İlk etap VIP 12. Sonra Evet. Hisar. Sonrasında VIP 14'e gittim. Yani o biraz daha tercihe bağlı. Bu arada kanyonda 8. olmuşuz Melih. Piggy saldırmış, yenememiş. Sağ olsun bizi 8. sıraya getirdi. Bakın gördüğünüz gibi piyade. Kaç kıta var? İşte 3 kıta piyade var savunmada. Bir tane Saladin Mehmet var. Saladin Mehmet niye? Alana Onu sarı. sana Çok sorayım. fazla damage çıkarıyor. Raporlara bakarsan eğer o kanyon raporlarına. Bak Pigil olan şey yapayım. Fight'ı göstereceğim şimdi burada. Yenememiş ya bizi bakalım. Piggy'de neler varmış? Şu var. Minamoto Jao varmış. Santos Ethelflaed. Richard Chihenne. Martel Africanus. Kusanagi arkasına YSG koymuş Melih. Kusunoki ESG yapılıyor. Kusunoki'nin birinci becerisi Oğlum hiçbir Kusanagi önde daha debuff'ı mı uyumlu oluyor? aldırmıyor. Yani YSG'nin arkasında daha uyumlu değil miydi bu Kusanagi ya? Fark etmiyor ki. İkisi uyumlu bunların ne? Bozuk ikisi yani. Yani ikisi güzel de ikisinden istediğini birinci komutan yap fark etmiyor. Senin Mehmet yok etti ya piyasayı. Vallahi yok etti yani. Saladin Mehmet çok vuruyor. Z6'da Saladin Mehmet yapmayı düşünüyorum ama fokus yersem kaçmam zor. Vallahi öperler Melih. Affetmezler.
Buradan Martel'e dönmüş. Martel Africanus kalmış. Bir de tank olduğu için gıdıklıyor. En son adamın Martel'i kalmış. Senden 3 kıta kalmış. Saladin Mehmet ölmemiş mesela. Ethelflaed duruyor. Ethelflaed DSG ölmemiştir. Aynen. Bir daha Alex Tuntuz'u kalmıştır. Yok, Konstantin. Hı. Konstantin. Çünkü pozisyonda Konstantin şey şeyi ayarlamış. kalmış değil mi? Pozisyonu Alexis Santos'un önüne göre ayarlamış. 4 kıta koymuş önüne. Oo. O yüzden direkt ilk eriyen kıtan hatta Alexis Santos'u gibi bir şey. Ya Alex Santuz'u koymamın sebebi Alex Santuz Saladin'in önündeydi değil mi? Onun yerini değiştiriyorum. Bir Ethelflaed'in bir Saladin'in önüne koyuyorum onu. Bir bakayım, Alex Santos'u Saladin'in önünde, evet. Hı. Yani Alex Santuz'un amacı orada şey daha çok uzmanlığındaki debuff. Bir de oyalaması. O ikisi sadece amacı. Mehmet'e de göstereyim ya, kullandığım Mehmet'in becerilerini. Şöyle bulursam bak. Benim 5, gücümün 5, ulaştığı 1, yere 4. imparatorunuzun hayalleri dahi ulaşamaz. Oğlum sen bunu şey yapsan ya, bu garnizonlar yani, tamam. Üçüncü becerisi. Şehirlere saldırırken tamam. Şehir atağında. Aynen, ek hasar faktörünü görünce oğlum dedim, sen bunu niye basmadın falan çıktım. Bana bir an aklımdan gitti. İyi Melih, çok fazla uzun tutmayalım, sıkıcı da olmasın. Bayağı konuştuk. Tamamdır. Teşekkür ettim kardeşim. Bizi aydınlattın. Ben teşekkür ederim. Tecrübelerini paylaştın. Yine ben sana soru sorarım. Görüşürüz Yine abi. aynen muhabbet ederiz biz seninle. Tamam. Tamamdır. İzleyicilere de şöyle bir son bir mesaj söyleyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir de destek olmak için abone olursanız da mutlu oluruz. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Görüşürüz. Hoşça kalın.